Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınıza çok şık bir üçgen şal modeliyle geldim. Bu aralar üçgen şala sarmış durumdayım. Gördüğüm tüm üçgen şalları sizinle paylaşmak istiyorum. Yine çok güzel bir model buldum. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. İnanılmaz kolay, bir günde bir üçgen şal yapabilirsiniz. Ben yine şöyle boynuma dolayabileceğim uzunlukta yaptım. Tam bir üçgen şal, omzunuza alacak bir üçgen şal şeklinde değil ama sizler bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şöyle model model sayarak kaç sıra yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 model sırası yapmışım arkadaşlar. Sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben Hobifil sayfasından aldığım şöyle şal iplerini kullandım. İhraç fazlası iplikler olduğu için üzerlerinde etiket yoktu. Ama Hobifil sayfasını hemen link olarak videonun altına yükleyeceğim. Oraya tıklayarak şöyle hemen gösteriyorum. Ekran kaydı alıp onlara atarsanız hangi ip olduğunu bileceklerdir. Hemen şöyle benim ördüğüm şala yarım yumak yeterli oldu. Elimde bir tane vardı. Yarım yumak yeterli oldu. Eğer 2 tane bu şekilde alırsanız kocaman bir üçgen şal, ideal boylarda bir üçgen şal elde edebilirsiniz. Hemen şöyle tığımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar olabildiğince gevşek örmeye çalıştım. Şöyle tül gibi yumuşacık olsun istedim. O yüzden 5 milimlik tığ kullandım. Benim elim zaten gevşek olduğu için bu şekilde 5 milimlik tığ yetti. Ama sizler eliniz sıkıysa daha büyük numaralı tığlar tercih edebilirsiniz. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Gayet şık. Yine öncekiler gibi yakadan başlamalı bir şalımız arkadaşlar. Şöyle kenar bölümlerine kesinlikle artı bir şey yapmanıza gerek yok. Ense bölümünü artı bir şey yapmanıza gerek yok. Ördükten sonra bir çerçeve yapıyoruz ve güle güle kullanıyoruz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yine şal ipiyle ve daha açık bir renkle örmek istiyorum. Yine Alize'nin Angora Gold şal ipiyle örüyorum. Kullandığım tığ numarası 5 milimlik tığ arkadaşlar. Öncelikle zincirle başlıyorum. Şöyle 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin şöyle içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane halka yapmış oldum. Yine 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Ve yine aynı yere batıyorum. Yani ilk çektiğim zincirin şöyle içine battım. İkili trabzan yaptım. Amaç şöyle minicik 2 tane yuva yapabilmek. Evet. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın hemen yaptığım yuvanın içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptık. Baştaki zinciri saymadım. Şimdi burada bakın ortada bir tane ikili trabzan var. Hemen o ikili trabzanın tepesine batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arada zincirim yok. Hemen ikinci yuvanın içine battım. 7 tane ikili trabzan. 2,
3 4 5 6 ve 7. Son kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle biraz çekiştiriyorum. Tığın başını doladım. Şöyle zincirin tepe noktasına, şuradaki zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. İlmeğimi uzattım ve 8. ikili trabzanımı yaptım. İlk sıramız bu şekilde olacak. Bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Yuva sırasında 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batıyorum. Bakın. Şu dibine battım. Şöyle elimi gevşek tutarak ikili trabzan yaptım. İlk yuvamı buraya yapmış oldum. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle bir altın üstündeki ikili trabzan yapmıştık şu şekilde. 7 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane de ikili trabzanın tepesine trabzan yapmıştık. O trabzanın tepesine yine yuva yapıyorum burada. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir ve aynı yere batırıp ilk yuvamı yapıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Ortada hep yuva yaparken bakın kenarlara birer yuva, ortada 2 yuva olacak. Bir zincir çektim. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzan tepesine battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, tığın başını doladım. En son zincirin tepesine batıyorum. Buraya da bir yuva yapıyorum. İkili trabzan, 3 zincir, aynı yere batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 tane yuvam olmuş oldu. Şimdi burada 3 zincir. Kenar zincirim. Bu zinciri saymıyorum. Yuvanın içine 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın burada 3 tane ikili trabzan var. Birinci değil, ikincinin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir, tığın başını doladım. Hemen önümdeki ilk yuvanın içine 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tığın başını doladım. Hemen ortadaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Hemen yanına geçiyorum. Yan yuvaya, hemen o yuvanın içine 7 tane ikili trabzan. 2 oldu. 3 4 5 6 7. Bir zincir, tığın başını doladım.
Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Bir zincir ve en son bakın yuvam yine 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada kenar trabzanımı unutmuyorum. 8. trabzanı zincirin içine yapıyorum. Ve bu sıramda bu şekilde 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir yuva sırası, bir ikili trabzan sırası şeklinde ilerliyoruz. Ve diğer sıraya geldik. Burada yuva sırasında 6 tane zincirle başlıyorduk. Kamerayı düzelttim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batırıyorum bakın. İlk yuvayı yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. 1 2 üçüncüye batırıyorum ve yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün sıralarımız aynı şekilde ilerleyecek. Sadece modellerimiz artacak. Bir zincir. Bakın modellerimiz de bu şekilde. Bakın tekli trabzanlarımız duruyor. Bu tekli trabzanların tepelerine yuva yapacağız birer tane. Sadece ortada 2 yuva olacak. Diğer taraflarda hep tek yuva. Aynı yere battım. İkili trabzan yaptım ve ikinci yuvamı yapmış oldum. Bir zincir. 1 2 üçüncüye batıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Gerçekten çok kolay bir model. Buradan sonrasını zaten kendi kendine ilerleyen bir model arkadaşlar. Gerçekten öyle. Evet bakın. Hemen buraya geldim. Burada zaten anlayacaksınız bakın. Hemen buraya. Şöyle şuradaki trabzanın tepesine 2 tane yuva yapıyorum. İkili trabzan. 3 zincir. Aynı yere batırdım. İkili trabzan. İlk yuvamı yaptım. 3 zincir. Aynı yere battım. İkinci yuvamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. 1 2 üçüncüye battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve hemen önümdeki trabzan tepesine bir yuva yapıyorum. Yuva dediğimde eminim ki anlaşılıyor. İkili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan şeklinde. 2 üçüncüye battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum burada. Hemen en son zincirin şöyle tepesine batıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı yere batırıp bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sıramda bu şekilde oluyor. Büyüdükçe kendini gösteren bir model arkadaşlar. Şöyle ilk 2 sırada kendini göstermeyebilir. Ama model büyüdükçe gerçekten çok hoş oluyor. 3 zincirle yükseldim. Sadece yuva sırasında 6 zincir çekiyorum. Bu sırada 3 zincir çekiyorum. Ve 7 tane ikili trabzan yuvanın içine. 3 4 5 6 7. İlk zinciri saymıyoruz her zaman. Bir zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan, bir zincir. Hemen önümdeki yuvaya geldim. Hemen onun içine. Çok pardon. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Şöyle de göstermek istiyorum. Bir zincir, bir ikincinin tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir ve bakın yine iki tane yuvanın olduğu bölüme geldim. İlk yuvanın içine 7 tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bakın şuradaki trabzan bir tane trabzan tepesine ve diğer yuvaya yine 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir ve buraya ikili trabzan yaparak bu sırayı devam ettireceğim. Yani şu bölümde ne yaptıysak diğer tarafta da aynılarını yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Son kenar trabzanımı da yapıyorum. Yani 8. trabzanımı. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. İlk sırada bir modelle başladık. Sonra 4 modeli çıktı. Daha sonra 2, 4, 6 model. Arkadaşlar şu ikişer ikişer artıyor. Hemen bir üst sıranın yuvalarını tekrar göstereceğim. Yine 6 zincir. 3, 4, 5, 6. Dibine batırıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine ikili trabzan. Hemen yanındakine ikili trabzan. Hemen yanındakine ikili trabzan. 3 tane yan yana trabzan. Bir zincir. Bakın hemen önümüze geliyor zaten. Böyle tekli trabzan gördüğümüzde hemen bir tane yuva yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. 1, 2, 3'üncünün tepesine battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bakın yine bu şekilde dediğim gibi şalımız büyüdükçe zaten örgü kendi kendine ilerliyor. Siz nereye batacağınızı zaten şöyle gördüğünüzde kavrayabiliyorsunuz. Evet. Yine bir zincir. 1, 2, 3'üncüye battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Hemen ortaya geldiğimizde bakın nereye batacağımız belli. Yani birinci değil, ikinci değil, yine üçüncü trabzan tepesine 2 tane yuva yapıyorum. İp gelmemek için savaşıyor benimle. Evet. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıyorum ve ikili trabzan. Bir zincir. 1, 2, üçüncünün tepesine batıp yan yana 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Burada neler yaptıysak şöyle de ekran kaydı alabilirsiniz. Burada neler yaptıysak diğer taraflarda da aynen uygulayıp dönüyorum. Evet, sona gelmek üzereyim. Hemen son zincire batıyorum. Ve yine sona da bir yuva yapıyorum. Bu sondaki yuvayı unutmuyoruz. Başta ve sonda muhakkak bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Büyüdükçe şu kenarlarda şu tekli olan modeller çok şık duruyor.
Şöyle diğerinden de göstermek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi büyüdükçe inanılmaz güzel duruyor. Bir de eliniz ne kadar gevşekse o kadar güzel duruyor. Her zaman dediğim gibi ben diğerine de karşıdan buhar tuttum. Bakın hiç ezilme yok. Sanki örülüp bırakılmış gibi. Bunda da aynı şekilde sizler de ördüğünüzde muhakkak buhar tutup elinizde düzeltin lütfen. Ördüğünüz neyse artık kesinlikle ütüyü değdirmeyin. O güzelim ördüğünüz her şey basılıyor ve gerçekten kötü duruyor. O yüzden her videomda muhakkak hatırlatmak istiyorum. Ve hemen şu kenarlardaki şu pıtırcıkları da hemen göstermek istiyorum. Bakın istediğiniz kadar ördünüz. Ne kadar büyüklükte olmasını istediğiniz kadar ördünüz ve artık bitirmek istiyorsunuz. Ve yine en son sıraya yuva yapacağız arkadaşlar. Yuva sırasını yapacaksınız. Daha sonra da şimdi hemen göstereceğim sizlere. Bakın. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine çevirdim. Burada yine yuvanın içine 3 tane yan trabzanı saymıyorum. 1, 2, 3. Hatta burada 4 yapalım. Şimdi 4 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen şu alttaki 2 ilmeğin arasından kaydırmayla kapatıyorum. Ve yine aynı yuvanın içine 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. Sık iğne ile buraya sabitledim. Tığ başını doladım. Hemen önümdeki yuvaya battım. 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir. Hemen şu alttaki 2 ilmeğin arasından geçirip kaydırma yapıyorum. Ve yine aynı yuvanın içine 4 tane ikili trabzan. 2, 3 ve 4. Hemen önümdeki ikinci trabzan tepesine tığın başını dolamadan battım. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde devam ediyorum. Şu ortaya gelene kadar devam edelim. Evet bakın. Buradaki modeli bitirdim. İkinci trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Şu şekilde olacak. Daha sonra 2 yuvalık bölüme geldim. İlkine batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Burada çok bir bollaşma olmaması için 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve yine buraya bir pıtırcık yapıyorum. Ve yine 3 tane aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Burayı bitirmiş oldum. Hemen buradaki ikili trabzan tepesine geldim. Buraya ikili trabzan, 3 zincir. Hemen buraya da bir pıtırcık yapıyorum. Aynı şekilde. Ve ikinci yuvaya yine 3 tane ikili trabzan. Bir pıtırcık. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Diğer taraflar yine 4 tane ikili trabzan şeklinde. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Şöyle hemen şuraya kadar gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben şöyle sona kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bakın yine sonunda 4 tane
İkili trabzanımı yaptım. Burada yan trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanımı. Şöyle batabilirsem yapacağım. Ve bu kenar trabzanın tepesine yine bir pıtırcık yapıyorum. Şimdi döneceğiz. Şuraları da aynı şekilde uygulayacağım. Evet. Burada trabzan tepesine battım. Daha doğrusu halkanın içine battım. 3 4 1 2 3 ve buraya bir pıtırcık yapıyorum. Ve yine şöyle biraz çekiliyorum. Yine 4 tane ikili trabzan aynı yuvanın içine. Eğer burada bir bollaşma olursa 3 tane de yapabilirsiniz. Tamamen sizin elinizin ayarına göre. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle kenarını yapmış olduk. Şimdi bunu hemen şu yatık trabzanın tam ortasına batıyorum. Arada hiç zincir çekmedim. Sık iğne ile sabitledim. Hemen şu bölüme geliyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir pıtırcık yaptım. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içine. Burada çok gevşeklik olmasın diye 3 tane yapalım. Evet. Bu şekilde bakın. Hemen şöyle kenara geliyorum. Bakın yatık trabzan önümde. Hemen şöyle ortasına battım. Sık iğne ile sabitledim. Hemen önümdeki yuvaya geçtim. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Pıtırcığımı yaptım. Yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan. 2 3. Burada trabzan sayıları dediğim gibi çok önemli değil. Gevşeme olursa daha az. Eğer çok sıkı olursa daha da çok yapabilirsiniz. Evet, bakın yine 2 tane bölüme geldim. Yine burada 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Bir pıtırcık yaptım. Hemen ortaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen diğer tarafa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Şöyle. Ve hemen yatık trabzan tepesine batarak, daha doğrusu ortasına batarak sabitledim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bitirdim. Biraz da yine az önce dediğim gibi karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Tabi büyüyünce daha da güzel olacak. Hemen diğerini şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şöyle tül gibi yumuşacık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şöyle diğerini de tekrar getireyim. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.